Bu video serisinde size bulunduğunuz ortamda saygınlığınızı artıracak temel görgü kurallarını anlatıyorum. Bir arada huzurlu yaşamanın anahtarı olan genel davranış kurallarının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Yardım teklif etme ve nazikçe reddetme. Yardım etmek sadece fiziksel değil, duygusal olarak da destek olmayı içerir. Bir yaşlıya yol göstermek, bir yük taşımaya yardım etmek. Küçük ama büyük farklar yaratan davranışlardır. Ancak yardımın bir sınırı vardır. Yardım teklif etme ve reddetmeyi de doğru biçimde öğrenmeliyiz. Bir teklifi reddetmek zorunda kaldığınızda bunu nazikçe ifade etmek önemlidir. Ne yapılır? Yardım etmeden önce karşı taraftan müsaade almak, yardımı teklif etmek gerekir. Yardım teklifi açık, sade ve samimi şekilde yapılır. Size yardımcı olabilir miyim? Bir başka kişi sizden yardım istediğinde, eğer reddetmeniz gerekiyorsa, bu kırıcı olmadan ifade edilir. Şu an mümkün değil ama başka zaman memnuniyetle. Bir yardım teklifini kabul ettiğimizde teşekkürle karşılık verilir. Ne yapılmaz? Yardım önerisini diretmek, karşı taraf istemese de zorlamak. Birinin yardım isteğini reddederken işim var deyip geçiştirmek veya ilgisiz kalmak, değersizleştirmek. Yardım edip sonra bunu sık sık hatırlatmak ve kendi çıkarların için kullanmak. Nezaket sadece yardım etmekle değil, nasıl yardım edildiğiyle de ilgilidir. Beden dili ve göz teması. Beden dili sözcüklerden önce konuşur. Duruşumuz, mimiklerimiz, bakışlarımız hepsi birer iletişim aracıdır. Bazen duruşunuz ya da bakışınız söylediğiniz her şeyden daha etkili olabilir. Ne yapılır? Açık, dik ve kendine güvenli bir duruş tercih edilir. Göz teması kurulurken doğrudan ama yumuşak bir ifade kullanılır. El, kol ve yüz mimikleri ölçülü ve doğal tutulur. Gülümsenerek iletişim kurulması samimiyeti artırır. Sürekli yere bakmak, kolları göğüste bağlamak veya dik dik bakmak iletişimi bozar. Göz devirmek, kaş çatmak ya da alaycı yüz ifadesi takınmak. Aşırı jest ve mimiklerle konuşmak anlatılanı gölgede bırakabilir. Unutmayın, vücut diliniz sizin niyetinizi açıkça ortaya koyar. Empati kurmak ve başkalarının sınırlarına saygı. İyi bir insan ilişkisi kurmanın temeli karşımızdakini anlamaya çalışmakla başlar. Empati kurduğumuzda sadece dinlemekle kalmaz, aynı zamanda anlamaya gayret ederiz. Bu da karşımızdaki kişinin kendini değerli ve güvende hissetmesini sağlar. Ancak empati tek başına yeterli değildir. İnsan ilişkilerinde sağlıklı bir denge kurmak için başkalarının sınırlarına da saygı göstermek gerekir. Kimi zaman sadece bir adım geride durmak büyük bir saygı göstergesidir. Bir kişiyle iletişim halindeyken aranıza belirli bir mesafe koymak. Bu mesafe bedeniniz yanında elleriniz ve kollarınızın da karşı tarafın kişisel alanına girmeyeceği bir mesafe olmalıdır. Özel eşyalarına saygı göstermek. Bir kişi belli konular hakkında konuşmak istemediğinde bunu kabullenmek. Fikir ayrılığı yaşansa bile saygılı kalmak. İnsanların rahat olmadığı davranışları fark edip onları tekrarlamamak. Bir kişinin meşgul olduğu anlara saygı göstermek. Ne yapılmaz? Fiziksel mesafeye dikkat etmeden insanların kişisel alanını ihlal etmek, izinsiz dokunmak. Bir kişi konuşmak istemediğinde zorlamak. Birinin kişisel eşyasını veya telefonunu izinsiz kullanmak. Ben senin yerinde olsaydım diyerek karşı tarafın deneyimini küçümsemek. Sırf yakınlık hissediyoruz diye karşımızdakinin mahremiyetini ihlal etmek. Bu kadar alıngan olma gibi cümlelerle duyguları geçersizleştirmek. Bir kişinin hayır dediği bir konuda ısrarcı davranmak. Unutmayalım, herkesin bir sınırı vardır. Bu sınırlar görünmez olabilir ama ihlal edildiğinde rahatsızlık yaratır. Gerçek görgü bu görünmez çizgilere saygı gösterebilmektir. Küçük jestlerin ve zarafetin gücü. Bazen tek bir davranış uzun sürecek bir iz bırakır. Küçük bir yardım, sade bir iltifat, yer vermek, kapı tutmak. Bunlar zarafetin sessiz ifadeleridir. Ne yapılır? Ortak alanlarda yaşlılara ve çocuklara öncelik tanınır.
Kalabalıkta başkalarının alanına saygı gösterilir. Günlük hayatın içinde incelikler aranır. Gerektiğinde teşekkür kartı, not ya da nazik bir iltifatla gönül alınır. Ne yapılmaz? Bencilce davranmak. Önce ben demek. Başkalarının emeklerini görmezden gelmek. Kabalığı normalleştirmek. Zarafet detaylarda gizlidir ve gerçek görgü sahibi insanlar bu detayları önemser. Davranış kuralları sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Bunlar her yaşta ve her ortamda geçerlidir. Nezaket bulaşıcıdır. Siz nazik olduğunuzda karşınızdaki kişi de öyle davranmaya meyilli olur. Saygı gösterdiğimizde saygı görürüz. Nazik olduğumuzda toplumda nezaket çoğalır. Unutmayalım, uygarlık sadece teknolojiyle değil, insan ilişkilerinin kalitesiyle ölçülür.